Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videoda cüceler konuğumuz olacak. Genel kültür olarak ne olduklarını, hikayelerinin nasıl başladığını, kimlerden nasıl oluştuklarını ve ne işlerde iyi olup olmadıklarını göreceğiz. Video bittiğinde tahminim o ki cücelerle ilgili net bir fikriniz olmuş olacak. O yüzden lafı çok uzatmıyorum ve videoya başlıyorum. Cüceler, Orta Dünya'nın renkli ırkı. Belli konularda inanılmaz usta bir ırktan bahsediyoruz. Metal işçiliği, taş işçiliği, bunlar da efsane performanslar gösteriyorlar. Yaptıkları işler her zaman çok iyi. Ama bazı konularda inanılmaz derecede acemiler. Nedir? Başka ırklarla diyalog. Bir sorun çözerken sakin kalabilmek veya o sinirlerin kontrolü konusunda çok da yetenekli değiller. Orta Dünya hikayeleri Aule'nin artık Eru-Ilúvatar'ı beklemekten, onun çocuklarını beklemekten sıkılmasıyla başlıyor. Kim Eru'nun çocukları? Elfler ve insanlar. Yani Tolkien evreninin üstün ırklarından bahsediyoruz. Burada elflere Minanor diyorlar. Niye? İlk gelen oldukları için. İnsanlara da Apronanor diyorlar. O da sonradan geldikleri için. Cüceler nerede burada? Cüceler bu bölümde yok. Cüceler Silmarillion'un 3. bölümü olan Quento Silmarillion'da hikayenin içine giriyorlar. Orada anlatılmaya başlanıyor cüceler. Orada görüyoruz cüceleri. Orada öğreniyoruz. Orada ilk kez okuyoruz cüceleri. Cücelerin bu o %50-50'lik o devamlı bir çatışma durumunun Tolkien'in kafasında yarattığı bir profilin hayat bulması olduğunu düşünüyorum ben. Başlangıçtan beri de cücelerle ilgili devamlı böyle bir çatışma, bir ikilemler yaratma ilgisi, alakası ve isteği olduğu yönünde benim fikrim. Bunu nereden çıkartıyorum derseniz artık onun da hikayeyi en kadim zamanlarındaki notlarında yazdığı notlarda cüceler Gilfanov'un hikayesinde Melkor'un ırkıyla karıştırılıyorlar ve Nauglat denmeye başlıyor kendilerine. Belli ki belli bir yerden sonra bu fikirden vazgeçmiş olsa gerek. Bu hikaye Kayıp Öyküler grubunda kalıyor ve Christopher Tolkien tarafından toplanan notlardan ibaret. En azından şu an. Daha sonra da değişemeyeceğine göre hep de böyle kalacak. Dönelim hitabetlere. Önemli bir nokta cücelerde. Kendi ırklarına kendi dilleri olan Kuzdul'da Kazat diyorlar. Aule'ye her şeyi kendileri için başlatan karakter Mahal diyorlar ki Mahal'ın karşılığı Tanrı veya yaratıcı anlamında. Sonuçta efendilerine son derece değer verdikleri ve korktuklarını biliyoruz. Başka ismi Naugrim var, bodur halk demek. Gonhririm var, taş ustaları demek. Dornhot var, bodur halk demek. Bilemem, bence yüceyi kızdırmamakta fayda var ama böyle çağrılıyorlarmış demek ki. Videomuzu ilerletelim ve ikinci bölüme geçip bir genel kültür tanıması yapalım diyorum ben. Hızlıca o bölüme geçiyorum. Aule 7 cüce atasını Orta Dünya dağlarının altlarındaki gizli geçitlerde yaratır. Cüceler bu şekilde Orta Dünya perdesinde sahne alırlar. Ancak bu 7 cüceden sadece bir tanesi, en yaşlı olan Durin Tolkien tarafından isimlendirilmiştir. Ve hatta Tolkien Durin'i orijinal ifade olan lay alone olarak anlatır, ifade eder. Bu tek yatan olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir ifade. Neden böyle bir isim koymuştur? Yaratılan 13 cüceden 6'sı çifttir. Eşleri vardır. Geriye bir tek Durin kalır. O yüzden Durin aslına bakarsanız kelimenin tam anlamıyla tek yatandır. Aule bu ırkı yaratır ancak Aule olmadan cüceler gerçek bir varlık gibi davranamazlar. Ona ihtiyaç duyarlar. Bu sırada Eru-Ilúvatar bu ırktan haberdar olur ve Aule'ye serzenişte bulunur. Aule de bu hatasını anladığı için gönüllü bir şekilde yarattığı ırkın kaderini Eru'nun ellerine teslim eder. Hatta bir noktada pişmanlıktan ulu çekicini alır ve cücelerin o 7 atasını bir şekilde yok etmek ister. Ancak Eru onunla aynı fikirde değildir. Bu ırkı affetmiştir
ve onların var olmasına izin verir. Ancak bir şartı vardır. O şartta onların orta dünyada kendi çocuklarından sonra uyanmasıdır. Böylece cüceler ilk doğanlar gelene kadar orta dünyadaki uykularına yatarlar ve hikayenin başlamasını beklerler. Cüceler orta dünyada elflerin yerleşmesinden 100 yıl sonra hayata gözlerini açarlar, uyanırlar. Ve biraz evvel söylediğim gibi Tolkien'in ismini verdiği tek cüce atası Durin'dir. Bu 7 cüce atası da kendi klanlarını kurarlar ve kendi büyük salonlarını inşa ettirirler. Fiziksel yapılarına, biraz genel kültürlerine bakmak gerekirse sağlam ve bodur yapıları vardır. Sıcağa soğuğa karşı oldukça dayanıklı bir ırktan bahsediyoruz. Ortalama yaşam süreleri 250-300 yıl kadardır. Sakallarıyla çok gurur duyarlar. Oldukça uzun sakalları, gür ve uzun sakalları vardır. Bunları örerler, toplarlar, çeşitli aksesuarlarla süslerler ve kemerlerine sıkıştırırlar. Ve ne kadar gürse sakal, o kadar gururludur cüce. Çok fazla kadınları görülmez. Zaten genel nüfusun da çok azını kadınları oluşturduğu için çok yavaş çoğalan bir ırktır. Aynı zamanda kadınları erkeklerle aynı giyindiği için çok fazla göze batmazlar. Burada film üçlemesinde geçen o detayı vermemek mümkün değil. Sakalları vardır kadınlarının. O yüzden de artık ayırt etmek tahminimce tamamen imkansız hale gelmiş bir olaydan bahsediyoruz. Cüce kadınlar arasında bir tane isim Tolkien tarafından okuyucularına verilmiştir. O da Dis. Dis de Erebor'un kralı Tuor'un en büyük oğlu Tarin'in kızıdır. Bilinen tek cüce kadını da kendisidir hikayedeki. Buradan istiyorsanız hızlı bir geçişle bir dillerine bakalım. Dilleri nasıl oluşmuş, nasıl oluşmuş, bu kadar gizli olan bir dili nasıl kullanmışlar? Bu detaylara bakalım. Cücelerin kullandıkları dile Kuzdul diyoruz. Kuzdul'un anlamı, orijinal anlamı dwarfish, yani cücece demek. Aslında çok basit bir kurgusu var. Sert sesleri olan bir dil, kulağa böyle çok sert konuşuluyormuş gibi gelen bir dil. Bu noktada şu anki medeniyetlerde birçok bağdaştırabileceğiniz dil var bu konuda. İşte Türkçe, Almanca, İskandinav dilleri de yine sert seslerden oluşan konuşma tarzlarına sahip. Cüceler de bir nevi bu klasman içindeler. Kuzdul'u Aule kendisi bizzat yaratıyor. Gizli bir dil bu. Hatta cüceler Kuzdul dilindeki isimlerini başka ırklardan mensuplara söylemiyorlar. Hatta başka ırkların yanında mümkünse kendi dillerini konuşmamaya da dikkat ediyorlar. Bu derece ketumlar dilleri hakkında. Sonuçta yaratılıştan beridir kullandıkları tek dil Kuzdul. Alfabesi var. Alfabesi bir runik elf yazısı olan Kirt'ten esinleniyor. Hatta Daeron'un Kirt alfabesi diye Sindarin dilindeki böyle runik harflerden oluşan bir yazım şekli ve bunu kendilerine uyarlıyor cüceler. İşte birçok örnek ürün gösterebiliriz bu uyarlamadan karşımıza çıkan. Daha sonra bu yazım şekline, bu yazım harflerin oluşturduğu alfabeye de Angertas adını veriyorlar. Ve bunu bu şekilde kullanmaya başlıyorlar. Yalnız bunu kullanırken şöyle bir durum var. Bu dili klanlar kendi varyantlarıyla kullanmaya başlıyorlar. Yani alfabe sabit ama kullanım şekilleri klanlara göre değişkenlik gösteriyor. Hatta bunun en ünlüsü Erebor metodu olarak adlandırılan bir yazım şekli ve bu yazım şeklinin örneğini de Mazarbul kitabında net olarak görebiliyoruz. Dilleriyle ilgili Tolkien'in çok fazla bir bilgi vermediğini söylemek zorundayım. Ayrıca Orta Dünya topluluğunda kendi dilleriyle ilgili fikri olan, yani cücelerin diliyle fikri olan bir tek karakter var. O da Kara Elf Eol. O bir şekilde bu alfabeyle ilgili bilgiye sahip. Cüce dilinde Tolkien'in hikayesinin içinde orijinal anlatımda yazılmış olan 2 tane cümle var. Barakkazut.
Kazut aymen. Balin findinul uzbat kazaddumum. Bu iki cümle, birisi işte biliyoruz ki Balin'in mezarında, bir de bir savaş narası. Bunun dışında Tolkien bazı kavramlara karşılık gelen cüce ifadelerini veya kelimelerini söylüyor ama genel olarak yayımlanan hiçbir eserinde cücelerin alfabesi veya cücelerin dili olan Kuzdul hakkında öyle çok ciddi detaylar, inanılmaz bilgiler bulma şansınız ne yazık ki yok. Orta Dünya'nın bu değişkenleriyle meşhur huysuz ırkı taş işçiliği ve metal işçiliği konusunda efsane, acayip derecede yetenekliler. Özellikle çok cesur ve savaşa yatkın bir ırk olmalarından dolayı zırhları, silahları son derece kaliteli, son derece detaylı ve süslü. Savaşa giderken yüzlerini kapayan maskeler yapıyorlar ve bunların üstünü rünlerle, altınla süslüyorlar. Baltayla özdeşleşmiş bir ırktan bahsediyoruz. Savaşa giderken baltayla gördüğünüz bir cüce aslında son derece sıradan bir görüntü. Metal işçilikleri o kadar yetenekli oldukları bir alan ki kendileriyle sadece elflerin yarışabileceğini söylüyor Tolkien. Taş işçiliğinde artık bir adım daha öndeler. Orada Tolkien evreninde herhangi bir rakibi bulunmuyor cücelerin. Yaptıkları işçilikler, çıkarttıkları eserlerle aslında Orta Dünya'da da bilinen ve hikayenin içinde devamlı karşılaştığımız bir gruptan bahsediyoruz. Sonuçta baktığımızda Narsil'i yapan cüceler, Telkar daha önceki videolarda vardı. İşte Nauglamir'in kolyesi, bayağı ciddi bazı eserler, bazı mücevherler cücelerin elinden çıkıyor. Sadece bu da değil, Miğfer dibinin surlarını onaran yine cüceler. O Rohan'ın dayanıklı kalesini o dayanıklı hale getiren ırktan bahsediyoruz. Ve Minas Tirith'in o gösterişli kapısını, o Grond'la birebir kapışan kapıyı yine cüceler yapıyorlar ve şehre hediye ediyorlar bir şekilde. Bu açıdan baktığımızda da Orta Dünya'nın aslında zanaatkar ırkından bahsediyoruz. Gerek işçilik, gerek sonucun kalitesi, gerek fikir olarak bu konuda işte rakipsizler. Belki çok iyi diyalog kuramıyorlar, belki insanlarla, elflerle çok anlaşamıyorlar, ticaret yapmak zorundalar ama o ticareti de yaparken belli düsturları izliyorlar, ketumluklarından taviz vermiyorlar ama iş metale, taşa gelince usta onlar. Son derece başarılılar. Bu noktadan hızlı bir şekilde yerleşim yerlerine ve o yerleşim yerlerinde neler olduğuna, kimlerin olduğuna, hangi şehirlerin bulunduğuna geçiyoruz. Öncelikle şehirleri yer altına, dağın içine kurdukları için tabii öyle çok bir tarım veya bir gıda sektörü başarıları yok. Bu yüzden de ticarete mahkumlar. Bu ticaret kimlerle yapıyorlar? İnsanlar ve elflerle. Özellikle insanların bu tür gıda ürünleriyle ilgili daha odaklanmış bölgelerine daha yakından ilgi gösteriyor cüceler. Özellikle Durin ve Durin'in klanı insanlarla ve elflerle en iyi anlaşan ve ticaret konusundaki en rahat grup. Ne veriyorlar karşılığında? Doğal olarak biliyoruz altın, gümüş, bakır, onun dışında çıkan o mineraller, elmaslar, safirler, yakutlar, bunları çok iyi işleyen bir ırk. Doğal olarak da el işçiliğinde gelişmiş durumdalar. İhtiyaçları olan yiyeceği alırken insanlara da ihtiyaçları olan aletleri yapıp veriyorlar. Bu şekilde bir ticaret mantıkları var ve bu ihtiyaçlarını da böyle gideriyorlar. Sonuçta zanaatkarlıklarının sonucu olarak doyuyorlar diyebiliriz tam anlamıyla. Şehirleri tabii çok gösterişli. Taş işçiliğinde iyi oldukları için şehrin içinde çok süslü, yapılar muazzam, son derece büyük holler, son derece karmaşık şehirlerden bahsediyoruz. Silahları, zırhları ne kadar süslüyse şehirleri de bir o kadar süslü. Bu mineral merakları, özellikle altına olan düşkünlükleri ki doğuştan gelen bir özellik olmakla beraber Sauron'un onlara o yüzükleri verip onları kölesi yapma çabası sırasında farklı tepki veriyorlar. Sauron'a da cinslikleri tutuyor ve farklı bir tepki veriyorlar. O altın açlıkları, mücevher, mineral açlıkları coşuyor.
had safhaya ulaşıyor. Sauron hiç beklemediği bir sonuç elde ederken Orta Dünya'da minerallerle ilgili takıntılı bir ırk elde etmiş oluyor. Ve gelelim yerleşim yerlerine. Temel olarak Orta Dünya'da yerleştirdikleri bilinen yerler öncelikle Sisli Dağlar ve Khazad-dûm, Mavi Dağlar'da Nogrod ve Belegost, Yalnız Dağlar'da Erebor, Gri Dağlar, Demir Tepeler ve ışıltılı mağaralar cücelerin Orta Dünya coğrafyasında yerleştikleri bilinen bölgeler. 7 cüce atasının her biri kendi klanını kurmuş. O yüzden de 7 tane de cüce klanı var. Bunlardan uzun sakallar Durin'in ırkı, en çok bilinen, insanlarla ve elflerle en iyi anlaşan gruptan bahsediyoruz. Ciddi ticaret yapabilen, alı, veri net olarak hayatına sokmuş olan bir klandan bahsediyoruz. Gundabad dağlarında uyanmışlardır ve Khazad-dûm'u inşa etmişlerdir. Khazad-dûm aynı zamanda Moria ve The War of Delph olarak bildiğimiz o muhteşem efsanevi cüce şehridir. Buradan Mavi Dağlar grubuna geçiyoruz. Burada Ateş Sakallar ve Geniş Kılıçlar klanı vardır. Bunlar Nogrod ve Belegost'u kuran klanlardır. Ancak Tolkien kitabında hangisini kurduğunu ne yazık ki yazmamıştır. Demir Yumruklar, Sert Sakallar, Taş Ayaklar, Kara Kilitler. Son kalan 4 klanımızın ismi. Orokarin denen Uzak Doğu bölgesindeler. Kırmızı Dağlar olarak çeviriyoruz biz bunu. O bölgedeki 4 klan, ancak Tolkien pek fazla bir bilgi vermediği için 4'ünü bir araya koyuyoruz ve isim olarak hatırlayıp geçiyoruz. Niye? Çünkü karşı grupta Durin'in halkı var. Durin var, Khazad-dûm var. Khazad-dûm'un madenlerinde bulunmuş Orta Dünya'nın belki de en değerli mineral olan mitril. Öbür taraf Erebor. Orada ne var? Arkenstone. Hepsinin hikayeleri belli noktalarda gelişiyor, detaylandırılıyor. Ancak bu dörtlü ismen bilmek durumunda olduğumuz bir 4 klan. Hemen buradan videoyu artık bitirirken cüce isimlerine değinmek istiyorum. Tolkien cücelerin isimlerini verirken neredeyse hemen hemen tamamını bir İskandinav şiiri olan Völuspa'dan buluyor ve koyuyor. Hatta Gandalf'ın adı da İskandinav kökenli. Bu noktadaki hani alternatif olarak bakabileceğimiz nokta Gimli ile Harlan'ın isminin İzlandaca olması. O Völuspa'dan gelmiyor onların ismi. Orijinal Kuzdul dilinde de Azagal ve Telkar isimleri olduğunu söylüyor Tolkien. Ancak bu noktada işte Jim Allen bol araştırma yapan bir Tolkien fanı, yazar, kitapları var. Tolkien dilleri üzerine de çok fazlasıyla araştırma yapmış bir karakter. Ki benim de videomda belirttiğim gibi Telkar'ın harflerin o CH harfinin kullanımından dolayı Elf ismi olduğunu ve biz o karakterin, o büyük demircinin gizli cüce ismini hala bilmediğimizi iddia ediyor. Bu noktada doğal olarak Azakal kalıyor elimizde. O da kimdir? Geniş Kirişler klanının bir kralıdır. Kuzdul dilinde verilen tek isim olarak an itibariyle değerlendirebiliriz. Ancak dediğim gibi sonuçta bu noktalardaki birçok tartışma her türlü yola gidebilecek, her türlü sonuca açık tartışmalar. Cüce ırkını tanıdık, temellerini öğrendik, genel kültürlerini inceledik. Nasıl doğdular, Orta Dünya'ya nasıl geldiler, neleri iyi yapıyorlar, neleri yapamıyorlar ve resmin tamamında çerçevenin yapısını gördük. Sanırım cücelerle ilgili aklınızda bayağı bir şey bırakmış olduğumu düşünüyorum. Çünkü ciddi detaylara girdik, eğlenceli detaylara girdik. Genel kültürlerini iyi irdeledik. Çok da kafa karıştırmamaya çalıştım. Ve bu şekilde size cüceleri sunduğumu düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Smeagol'ın evinden herkese güle güle diyorum.